Ne Yapsak'tan merhabalar. Bugün Arkas Sanat Alaçatı'dan merhaba diyoruz. Çünkü Arkas Sanat Alaçatı'da, Çeşme'de yani. Claire Arkas'ın Göz Sözden Önce Gelir sergisi açıldı. 1 Kasım'a kadar devam edecek bu sergi. Arkas Sanat'ın İzmir'deki sanat merkezleri gittikçe artıyor. 7 tane oldular. En son Bayraklı'da, Mistral'de Lucien Arkas Sanat Merkezi açıldı. Üstelik Centre Pompidou'yla açıldı. Eylül'de büyük bir sergi gelecek ama şimdilik oradaki ön sergiyi de mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Ayrıca zaten Bornova'da, Matias Köşkü'nde ya da Göztepe'de Mayda Köşkü'ndeki sergileri de mutlaka görün derim. İzmir'den şimdilik bu kadar. Ne yapsa biz bugün Alaçatı'da, Arkas Sanat Alaçatı'da açtık ve uçağımız var. Şimdilik burada bir ara veriyorum ajanda programımıza. Mardin'de devam edeceğiz. Mardin'de diğer önerilerimizle konser, tiyatro ve pek çok önerilerimizle devam edecek. Ama şimdilik biz bir uçak arası verelim. Arkas Sanat Alaçatı'dan merhaba dedik. Mardin'e geçelim ve programımızı orada çekmeye devam edelim. Ne yapsak diyenler için ajandamıza Mardin'den devam ediyoruz. Evet, dün Arkas Sanat Alaçatı'da çekmeye başladığımız Ne Yapsak programını Mardin'de devam ettiriyoruz. Çünkü dün uçağa yetişmemiz gerekiyordu. Orada ajandayı bitiremeyecektik. Röportajlar vesaire uzun sürdü ve bu güzel Mardin'de, memleketin dört bir yanı çok güzel. Güzel İzmir'den güzel Mardin'e uçtuk ve ajandaya buradan devam ediyoruz. 7.'si gerçekleşen Mardin Bienali bu yıl 21 Haziran'a kadar devam edecek ve Mardin'in pek çok bölgesinde gerçekleşecek. Daha önce eski Mardin'de konumlanan Mardin Bienali bu sene Dara Antik Kenti, Deirül-Zaferan Manastırı, Kızıltepe'deki Ateşbeyler Hamamı ve Yukarı Mardin'de de yani bu bölgede, bulunduğumuz bölgede Kervansaray, Marangozlar Kahvesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi'nde sergiler gerçekleştirilecek ve tarihsel dokuya uyarlanan bir sergi var. Bu sene Mardin Bienali'nin küratörü de Çelenk Bafra. Evet, Çelenk bu kez Mardin sadece eski Mardin'de gerçekleşmesini istedi ve biraz önce saydığım Dara'dan Kervansaray'a uzanan Mardin'in önemli bölgelerinde bu Bienali gerçekleştiriyor Mardin Bienali ve dediğim gibi 21 Haziran'a kadar devam edecek ve pek çok sanatçı var. Bunların hepsinin adını saymam mümkün değil ama önemli ve Türkiye'nin başarılı sanatçıları. Tabii ki yurt dışından da pek çok katılım var. Çünkü Mardin Bienali uluslararası bir bienal. Dediğim gibi eğer yolunuz Mardin'e düşerse ki bence mutlaka düşürün. Bu bölgede bir bienal gerçekleşmesi çok kıymetli. 7.'sinin gerçekleşmesi ayrıca kıymetli. Umarım daha nice yıllarda Mardin Bienalinde oluruz. Mardin Bienalini izleriz. Çünkü bu bölgeye kattıkları dün akşam geldiğimizden beri muhteşem. Özellikle herhalde son 4 Mardin Bienalini takip ediyorum. Sakıp Sabancı Kent Müzesi'nin şimdiye kadar açılan pek çok sergisine de katıldım ve Mardin'in nasıl değiştiğine de şahitlik ettim diyebilirim. Turizm anlamında da çok zenginleşti şehir. Pek çok otel var. 20 yıl önce burada sadece bir otel varken şimdi konaklayacağınız çok güzel oteller de oldu. Mardin halkının misafirperverliği zaten tartışılmaz. Mardin çok bambaşka bir şehir. Pek çok kültürün bir arada yaşadığı, hoşgörünün hissedildiği bir şehir. O yüzden Mardin Bienali'ne ne yapın edin. 21 Haziran'a kadar Mardin Bienali'ne gelin. Evet, gördüğünüz gibi rüzgar var bugün burada. Biraz serin hava ama bazen açıyor bazen kapatıyor. Çok da güzel geziliyor o yüzden. Çünkü yazın çok sıcak olduğundan, gezilemediğinden zaten 21 Haziran'a kadar Mardin Bienali'ni açık tutmuşlar. Dediğim gibi mutlaka gelin. Hadi şimdi Bienal'den normal akışımıza geri dönelim ve konserlerle devam edelim istiyorum. Bu sinemadaki, yani sinema filmlerinin canlı konserle sunulması Türkiye'de çok sevildi. Dünyada olan bir trendti zaten. Türkiye'ye de geldi, çok sevildi. Özellikle Harry Potter in Concert gençler tarafından çok beğeniliyor ve takip ediliyor ve üst üste de gerçekleştiriliyor. Ben de bir iki tanesine gitmiştim oğlumla birlikte, o zaman daha küçüktü. Çok keyifli. Yani Harry Potter'ları evet hepimiz çok izledik, okuduk, ettik ama eğer canlı bir konser eşliğinde dinlemediyseniz, daha doğrusu canlı bir konser eşliğinde Harry Potter'ı izlemediyseniz tavsiye ederim. Ki Ankara'da
gerçekleşti, en sonuncusu ve 9.000 kişi izlemiş ya Ankara'daki bu canlı konserle sunulan Harry Potter'ı ve hemen önümüzdeki etkinlikleri de söylemek istiyorum. İzmir'de olacak Harry Potter ve Sırlar Odası In Concert İzmir'de gerçekleşecek. İzmir'deki konserde 6 ve 7 Haziran'da İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda, buradan Harry Potter severlere duyurulur. Cello severlere de güzel bir konser müjdesi, konser haberimiz var. O da klasik müziği farklı bir sahne yaklaşımıyla, cello'yu da farklı bir sahne yaklaşımıyla seyircisiyle, izleyicisiyle buluşturan Jodok. Jodok Cello projesiyle 1 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alacak ve konser klasik müziği farklı anlatım katmanlarıyla ele alan bir performansla öne çıkacak diyor bülteninde. Dolayısıyla Jodok severlere duyurulur. 1 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda olacak. Biletleri de satışta. Ve Secret Garden. Secret Garden sevenlere de buradan müjdeyi verelim. 22 Kasım'da İstanbul'da olacak. Grammy ödüllü ikili 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor ve 22 Kasım'da Zorlu PSM'de olacaklar. Hadi hemen sergilere geçelim. Bugün de çünkü zamanımız az. Hızlı size etkinlikleri söylemek istiyorum. Çünkü biz bir Bienal turuna çıkacağız. Oradan da ayrıntıları önümüzdeki günlerde Aysun Öz'de başka şeylerde izleyeceksiniz. Ve bu hafta hangi sergiye, hangi sergilere ya da sergi etkinliklerine gitsek diyorsanız, Borusan Contemporary'de sanatla gastronomiyi birleştiren güzel bir atölye çalışması var. Aslında güzel bir atölye çalışması değil de güzel bir deneyim diyebiliriz buna. Dönüşen yeryüzünden tatlar. Zaten Borusan Contemporary'de Dönüşen Yeryüzü sergisini Edward Burtynsky imzalı, onun fotoğraflarıyla gerçekleştirilen, çok da etkileyici olan Dönüşen Yeryüzü sergisiyle ilgili pek çok haber yaptık, röportajlar yaptık. Onları da Aysun Öz'de başka şeylerde izleyebilirsiniz. Ama şimdi bu serginin dediğim gibi dönüşen tatlar konulu bir de deneyim sunuyor bizlere. Borusan Contemporary 22 Mayıs Cuma günü Perili Köşk'te sanat ve gastronomi ile sürdürülebilirlik ekseninde bir deneyim vaat ediyor. Dediğim gibi Edward Burtynsky'nin çok ilgi gören ve çok da çarpıcı sergisini bu kez gastronomi ile tatlarla birleştirecek bu deneyim. Dönüşen Yeryüzünden Tatlar başlıklı bu özel tadım atölyesi Yeşil Michelin yıldızlı şef Emre Şen ve yazar gastronomi uzmanı Levan Bağış'ın yürütücülüğünde gerçekleşecek. Anadolu'nun farklı coğrafyalarından ilham alan bu özel katmanlı deneyim katılımcıları sanat eserlerinden sofraya uzanan duygusal bir yolculuğa davet edecek deniliyor bültende. Merak ediyorum, eğer ben de bir mani olmazsa bu sanatla gastronominin birleştiği deneyime katılmak istiyorum. Size de ayrıntıları oradan bildiririm. Ama eğer katılmak istiyorsanız bu etkinliğe, biletlerinin satışa çıktığını hemen söyleyelim. Biletler Dönüşen Yeryüzünde Tatlar deneyimi Biletix'te satılıyor. Hadi şimdi Ankara'daki bir sergiye gidelim. Cer Modern'e gidelim. Cer Modern'de çok anlamlı bir sergi var. Kuş Bakışı Filistin sergisi Cer Modern'de izleyicisiyle yeniden buluşuyor. Filistin topraklarının tarihsel ve politik, kültürel bağlamda nasıl gözlemlendiğini ele alan bir Kuş Bakışı Filistin sergisi bu. Havadan bakış hem somut hem de soyut sonuçlarını çok katmanlı bir şekilde seyirciye anlatılıyor diye sunulmuş. İlk olarak Eylül 2021 ile Ocak 2022 tarihleri arasında bu sergi gerçekleştirilmişti. Ama hem devam eden savaş, devam eden oradaki trajedinin altını çizmek adına olsa gerek, sergi tekrar Cer Modern'e geliyor ve 14 Mayıs itibariyle Ankara'da Cer Modern'le izleyicisiyle buluşacak. Sergide Orta Doğu'daki şiddet, savaş teknolojilerindeki yükseliş ve Gazze'de devam eden yıkım ele alınıyor. Arşiv belgeleri, fotoğraf albümleri, haritalar, mektuplar, videolar ve sanat işlerinden oluşan geniş bir seçkiyi havadan bakışın gözetim aracı olarak nasıl kullanıldığını ve bunun Filistin tarihine nasıl yön verdiğini inceleyen bir sergi. Bence günümüzün portresini de çizen bir sergi. İşte hava araçları gözlem aracı olarak nasıl kullanılıyor ve aslında hem Filistin'e hem de tüm dünyaya nasıl etki ediyor. Çok vurucu ve anlamlı bir sergi. Ankara'daysanız mutlaka Cer Modern'deki bu sergiyi, üstelik yeniden sergilendiği için bir fırsat, mutlaka görün. Hadi şimdi sinemayla devam edelim. MUBI 79. Cannes Film Festivali'nde dünya premieri merakla beklenen 4 filmin haklarını satın almış. Cannes Film Festivali'nde gösterilen 4 film, hemen onlara bakalım nelermiş. MUBI yılın en iddialı yapımları arasından seçtiği 4 filmi, yani Coward, Hope, Miyazma Kampı'nda Ergenlik Arzuları ve Ölüm ve Fatherland'i
satın almış haklarını ve önümüzdeki günlerde Mubi'de gösterime girecek bu Cannes'da yarışan filmler. Bunu da buradan açıklamış olalım. Ve Cannes demişken Cannes haberleriyle devam edelim. Bu arada Berlin Film Festivali'nde altın ayı alan Sarı Zarflar, İlker Çatağan yönettiği Sarı Zarflar direkt Oscar adayı olduğu biliyorsunuz, haberlerde duymuşsunuzdur zaten. Bu da ayrıca bizim adımıza önemli bir gelişme. Çok mutluluk verici bir şey. Çünkü Türk yönetmenin çektiği, Türk oyuncularla çektiği bu film Oscar adayı. Umarım adayı da olur ve yarışır Oscar'da ve umarım bizim yönetmenimiz, oyuncularımız Oscar kırmızı halısında da bizi daha da gururlandırır. Berlin'de çok gururlanmıştık. Bu gurur orada da sürer. Ama kırmızı halı demişken, sarı zarflar demişken başrol oyuncusu Özgün Namal'ın da geçtiğimiz hafta Cannes'da BMW 7 serisinin davetlisi olarak Cannes'da büyük ilgi gördüğünü de hatırlatmış olalım. Çok güzel fotoğraflar geldi Cannes'dan Özgün Namal'la ilgili. Çok da güzel haberler geldi. Umarım Özgün Namal'ın Borsan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW'nin davetlisi olarak gittiği, Cannes'da yürüdüğü kırmızı halı ona uğur da getirir ve Oscar kırmızı halısına da bir yol açmış olur. Bu tamamen tabii bizim iyi dileklerimiz. Hani Cannes'la Oscar arasında ne bağlantı var diyeceksiniz ama olsun. Güzel olur. Bu da ona uğur getirir. Berlin'de o kırmızı halıda ödüllü bir filme yürüdükten sonra üzerine Cannes, üzerine de Oscar'da güzel şeyler yapar film ve bizi bir kez daha gururlandırır. Hemen başka bir sinema haberiyle devam etmek istiyorum. Bu da güzel bir haber. Amerika'dan güzel bir haber. Bennu Yıldırımlar'ın başrolünde olduğu, Can Karayalçı'nın yazıp yönettiği kısa film Ankara 1979, sinema endüstrisinde geleceğin yıldızlarını keşfeden platform olarak kabul edilen 56. ABD Film Festivali'nde kategorisinde büyük ödülü aldı ve Student Award'un sahibi oldu. O yüzden buradan da Can Karayalçın'ı kutlamak istiyorum. Böyle de güzel bir haber vermiş olalım. Bunların hepsi bizim için çok kıymetli. Rüzgar hızını iyice arttırıyor. Üşümedim de değil. Bu arada gözlerim de bayağı aktı ama siz görmüyorsunuz inşallah bu halimi. Evet, Ayvalık'la devam edelim. Şimdi Amerika'da Oscar'lar, Cannes'lar, Berlinale'ler dedik. Bunlar çok güzel, çok keyifli. Ama şimdi Ayvalık'a gidelim. Çünkü Ayvalık'ta Ayvalık Uluslararası Film Festivali ve Açık Hava Film Geceleri 5. yılında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Ayvalık Açık Hava Film Geceleri 11-19 Temmuz tarihleri arasında Kuru Kahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda yine Ayvalık Belediyesi bahçesinde yapılacak ve sinema dünyasını Ayvalık'ta buluşturan Ayvalık Uluslararası Film Festivali ise 14-20 Eylül tarihlerinde 5. kez gerçekleştirilecek. Bunu da buradan altını çizelim, duyuralım ve başka bir film haberiyle devam edelim. Ferzan Özpetek yeni bir film hazırlığındaydı ve İyi Günde Kötü Günde'nin hazırlıklarını Ferzan Özpetek bitirmiş ve önümüzdeki yazda, yani önümüzdeki aylarda da sete çıkacakmış. Bu da güzel haber. Ferzan Özpetek yine o alışkın olduğumuz insan ilişkileri, aile ilişkileri, arkadaş ilişkileri, yani ilişkiler üzerine komediyi de barındıran yine hoş, kendi tarzında böyle keyifle izleyeceğimiz bir film çekecek ve bunun haberini de buradan vermiş olalım. Hadi şimdi müzelerle devam edelim. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi Müzeler Haftası'nda özel etkinlikler gerçekleştirecek ve bu haftaya özel olarak da 18-24 Mayıs tarihleri arasında pazartesi günü dahilmiş, kapılarını tüm ziyaretçilerine ücretsiz olarak açacak. Müzeyi ziyaret etmek için bence çok güzel bir fırsat. Çoluk çocuk bence toplanıp gezebilirsiniz. Müzeler Haftası ile ilgili Pera Müzesi'nin de etkinlikleri var. Şöyle ki, Pera Müzesi de Uluslararası Müzeler Günü kapsamında Arjantinli bağımsız film kolektifi El Pampero Cine ile hazırladığı gündelik tuhaf programını 16 Mayıs 6 Haziran'da izleyiciyle buluşturacakmış ve türler arasında dolaşan anlatılarıyla dikkat çeken seçki sinema severleri gündelik olanla tuhafın iç içe geçtiği sürprizlerle dolu bir sinema deneyimine de davet ediyor diyorlar. Merak ettim doğrusu. İstanbul'da bu Müzeler Haftası'nda iki güzel müzenin iki önemli, anlamlı etkinliğinde buradan altını çizerek Müzeler Haftası'nı kutlayalım. Hemen kısaca
kısaca festivallerimize de değinelim. Bu yıl 5. kez düzenlenecek olan Upcycle İstanbul Art and Design Festivali iyileştirmek temasıyla 15-19 Mayıs tarihleri arasında QNB Terminal Kadıköy'de gerçekleştirilecek. Bu da önemli bir festival. İstanbul'da mutlaka bu festivali takip etmekte fayda var. Çünkü sanat, tasarım, sürdürülebilirlik, yaşam ve toplumsal farkındalık ekseninde şekillenen bir festival bu. Tam günümüzün konuları, tam üzerinde durduğumuz, dertlendiğimiz konular. Dolayısıyla bence bu festival kaçmaz. Bir de Engelsiz Filmler Festivalimiz var ve Engelsiz Filmler Festivali'nin 14.sü 24-30 Nisan tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kez Engelsiz Filmler Festivali 15-17 Mayıs tarihlerinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Eskişehir'de sinema severlerle buluşacak. Bunu da buradan duyuralım. Hemen festival deyince 33. İstanbul Jazz Festivali'nin genç sanatçılarını seçtiğini de söylemeden geçmeyelim. Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen 33. İstanbul Jazz Festivali kapsamında konser verecek bu genç cazcılarımız ve bir de albümleri gerçekleştirilecek. 33. İstanbul Jazz Festivali'nde 2026'da İKSV'ye yeni sahne partneri olarak destek veren Rönesans Gayrimenkul'ün katkılarıyla gerçekleşecek genç caz. Hem konserler verecekler hem de bir albüm kaydedecekler daha önceki yıllarda olduğu gibi. Bu hem Jazz Festivali için çok anlamlı hem de bir albüm kaydı olduğu için arşiv niteliğinde. O yüzden bu projeyi çok önemsiyorum ve genç cazcıların da önünü açtığını görüyoruz zaten. Oradan çıkan pek çok genç cazcıyı önümüzdeki yıllarda diğerlerinde olduğu gibi sahnelerde, dünyanın pek çok festivalinde dinleyeceğiz. Evet, bu hafta ajandamızı Arkas Sanat Alaçatı'da başlattık. 7. Mardin Bienalinde tamamladık. Bizden bu haftalık bu kadar ama bence bu arkamdaki manzarayı da görün diyorum. Hani nasıl bir arkamdakini görüyorsunuz da kameranın arkasındaki manzarayı görmüyorsunuz. Onu da Didem'den rica edeyim. Size veda ederken o güzel Mardin manzarasını da size bir göstersin. Ve önümüzdeki hafta tekrar başka bir Ne Yapsak ajandasında bakalım nerede buluşacağız. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Size arkaya dön gösterelim Mardin'i. Ve iyi seyirler diliyorum size.